Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Ey çağıran, ey davet eden, ey varlığıyla yokluğumuza hayat veren Rabbim, buyur, geldim. Sana aidim, seninleyim, seninle varım. Sana ait olmayan hiçbir şeyde huzur yok. Seninle olan her şeyde merhamet var. Bugün burada senin en güzel isimlerinle sana yönelmek için bulunuyorum. İlhamı, kelamı, kalemi, niyeti ve nefesi veren sensin. Sana ait olanı anlatmak için dilime hikmet, kalbime seziş, gönlüme derinlik ihsan ettiğin için sana hamd ediyorum. Senin güzel isimlerin son zamanlarda ne çok koparıldı bağlamından. Dualarda pazarlığa dönüştürüldü. Sanki isimlerin bir siparişin düğmesi gibi. Sanki zikrin ruhu değil de biçimi tek başına yeterliymiş gibi. Ama ben biliyorum ki senin isimlerin bir duanın şifresi değil, bir hayatın pusulasıdır. Sen kendini bu isimlerle tanıttın ki biz seni daha iyi anlayalım. Seni anlayınca kendimizi tanıyınca hayatı çözelim. Ve şu çetin dünya yolculuğunda adım atacak güç, sabredecek yürek, sevecek kalp bulalım. Bu yolculuk bir anlatma çabası değil sadece. Bir tanıma, tanıtma ve en çok da yaklaşma duasıdır. Ve ben bu duayla başlıyorum. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Ey çağıran, ey davet eden, ey varlığıyla yokluğumuza hayat veren Rabbim, buyur, geldim. Sana aidim, seninleyim, seninle varım. Sana ait olmayan hiçbir şeyde huzur yok. Seninle olan her şeyde merhamet var. Merhabalar, ben Ayşegül, psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Bu seride insan kendini gerçekten tanıyor mu sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. Bizler çoğu zaman kendimizi anlamaya, ruhumuzdaki dalgalanmaları çözmeye, duygularımızın neden böyle olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ama belki de en büyük eksikliğimiz şurada, kendimizi tanımadan önce bizi var eden Rabbimizi tanımayı ihmal ediyoruz. Çünkü insan onun bir eseri ve her sanat eseri sanatkarını yansıtır. Allah'ı tanımak sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda insanı ve psikolojisini derinlemesine kavramanın en güçlü yollarından biri. O kendisini bize Esma-i Hüsna ile tanıttı. Bu isimler sadece birer sıfat değil, hayata, kendimize, ilişkilerimize ve ruhsal dünyamıza ışık tutan büyük hakikatler. Bu seride Esma-i Hüsna'yı psikolojinin bakış açısıyla ele alacağız. İnsanın ruhunu nasıl iyileştirdiğini, duygularımıza nasıl yön verdiğini ve bizi nasıl bütünleştirdiğini birlikte keşfedeceğiz inşallah. Çünkü insanı tanımak, Rabbini tanımaktan geçer. Bugün diğer tüm isim ve sıfatların kendisiyle anlam bulduğu Allah ismiyle başlıyoruz. İnsan ruhu bazen darmadağınık hisseder sevgili dostlar. Zihnimiz bir sürü düşünceyle doludur. Gelecek ne olacak? Benim için en iyisi ne? Ya başaramazsam? İşte bu noktada Allah ismi ruhumuzu toparlayan, bizi tek bir merkeze çeken en büyük dayanak olur. Çünkü Allah ismi her şeyin başlangıcı ve kaynağıdır. Bütün güzel isimler ve anlamlar bu isimden doğar. Allah dediğinde aslında her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye gücü yeten, merhamet eden ve her şeyin sahibi olan bir varlığa yönelmiş oluyorsun. Bu farkındalık gerçekten insanı rahatlatıyor arkadaşlar. Düşünsenize, her şeyi gören, bilen ve yöneten biri varken neden her şeyin yükünü tek başımıza taşımaya kalkışalım ki? Psikolojik açıdan Allah ismine baktığımda aklıma gelen ilk soru şu oluyor: İnsan neden bir dayanağa ihtiyaç duyar? İnsan doğduğu andan itibaren bir bağ kurmak ister sevgili dostlar. Bebek annesine sarılınca kendini güvende hisseder. Yetişkinlikte de durum çok farklı değil aslında. Hayat bazen karmaşık ve zorlayıcı olduğunda insan bir güven kapısı arar. Peki en büyük güven kimden gelir sizce? İnsanın en derin ihtiyacı birinin kendini gözettiğini, koruduğunu ve yanında olduğunu bilmesidir. Allah ismi tam da bu ihtiyaca cevap veriyor işte. Allah her şeyi biliyor. Yani anlaşılmadığını düşündüğün zamanlarda bile seni anlayan biri var. Allah her şeyi görüyor. Haksızlığa uğradığında, yanlış anlaşıldığında, içinden geçenleri kimse bilmese bile bilen biri var. Allah'ın gücü her şeye yetiyor. Yani bazen bizim elimizden hiçbir şey gelmese de hayatımızı çekip çeviren bir kudret var aslında. Bu farkındalık insana güçlü bir iç huzur ve güven kazandırıyor gerçekten.
Kaygılarımız ve stresimizle başa çıkarken de Allah ismi bize en büyük desteği veriyor. Hayatta hepimiz bazı şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz, sevdiklerimiz, işlerimiz, ama insanın her şeyi kontrol edemeyeceği gerçeğini unutuyoruz genellikle. Örneğin bir öğrenci sınavı için elinden geleni yapar ama sonucu tamamen belirleyemez. Bir anne çocuğunun geleceği için çırpınır ama her şeyi planladığı gibi ilerletemez. Bir iş insanı işlerini yerine koymak ister ama bazen hiç beklenmedik olaylarla karşılaşır. Allah ismi işte tam bu noktada insanı rahatlatıyor. Çünkü bu isim hayatın sadece bizim elimizde olmadığını hatırlatıyor. Ben elimden geleni yaparım ama sonucu Allah'a bırakırım dediğimizde içimizdeki stres hafifler. Çünkü bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil ama Allah'ın kontrolünde ve o bize bizden daha yakın. İçsel çatışmaları dindirmek için tevhid adeta bir ilaç gibidir. Bazen insan kendisiyle çelişir, içinde bir sürü ses konuşur. Ne yapmalıyım? Ben kimim? Bu hayatta nereye gidiyorum? Bu sorular bazen insanı yorar arkadaşlar. Kendi değerini sorgulamak, hayatı anlamlandıramamak, geçmişteki hatalarla yüzleşememek. İşte burada tevhid bilinci devreye giriyor. Tevhid hayatı tek bir merkezden anlamlandırmak, parçalanmış, dağılmış bir ruh halini toparlamak demek. Düşünsenize, geçmişte hata yapmış biri kendini değersiz hissedebilir ama Allah ismi hemen müdahale ediyor. Senin en büyük değerini Allah belirledi. Sen sadece hatalarınla tanımlanamazsın. Sen bu dünyada bir amaca sahipsin. İnsan bu farkındalığa sahipse toparlanması da kolay oluyor Rabbimizin izniyle. Şimdi de Allah ismiyle günlük hayatta ruhumuzu nasıl besleriz sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Bu ismi sadece teorik bir bilgi olarak değil, gerçek anlamda ruhumuza nasıl dokundurabiliriz? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Kaygılandığınızda ben sadece üzerime düşeni yaparım, sonucu Allah'a bırakırım diyerek içsel huzuru bulabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınızda Allah her şeyi görüyor, adalet er ya da geç gerçekleşir diyerek içinizdeki öfkeyi sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Kendi değerinizi unuttuğunuzda ben bir yaratıcı tarafından seçildim ve değerliyim diye hatırlamak özgüveninizi besleyebilir. Hayatın yükü ağır geldiğinde ben bu dünyada yalnız değilim bilinciyle hareket edebilirsiniz. Allah ismi sadece dilde tekrar edilen bir kelime değil, hayatımıza yön veren bir bilinç hali olursa gerçekten insanın ruhuna şifa alıyor. Sonuç olarak Allah ismi ruhun güçlü bir dayanağıdır sevgili dostlar. Bu ismin psikolojik gücüne baktığımızda aslında şu etkileri rahatlıkla görebiliyoruz. Kaygıyı azaltıyor, güven hissini artırıyor, insanın kontrol takıntısını hafifletiyor, içsel bütünlüğü sağlıyor, ruhsal dengeyi koruyor, yaşama anlam kazandırıyor, depresyon ve umutsuzlukla mücadelede yardımcı oluyor. Her işimize Allah ismiyle başladığımız bereketli, tevhid ile bütünleşmiş ve huzur dolu bir hayat diliyorum sevgili dostlar.